Kasino oyunlarında temel stratejinin kasa avantajı ile ilişkisi nedir? Temel strateji gerekli midir? Başlarken sizden iki ricam olacak. Eğer bu tür videolarımın devamının gelmesi konusunda beni motive etmeyi arzu ediyorsanız ve gelecek bu tür videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğendim butonuna basınız ve kanalıma abone olun. Konuyla ilgili ilk videomda demiştim ki kazinolarda bize kaybettirenler krupiyeler veya şanssızlığımız değil, adları matematik ve büyük sayılar kanunu olan krupiyelerin sağında ve solunda ayakta duran kazino patronunun iki görünmez silahşörüdür. Malum kazinoda oynanan oyunlarda kazino patronu sizden para kazanmak istiyor. Matematik ona demiş ki ben hesabımı yaptım, hesabım doğrudur, gerisine karışmam. Sen büyük sayılar kanunu ile konuş. Büyük sayılar kanunu da demiş ki iş bizden çıktı. Biz görevimizi yaptık. Yeter ki uzun süre oynasınlar. Oyuncuların uzun oynamalarını sağlamak da bizim yapabileceğimiz bir şey değil takdir edersin ki. Senin ellerinden öper sevgili patron. Ne yap? Onları oyala, masadan kalkmamalarını sağla. Gerisi kolay. Tamam diyor sevinen patron. Ellerini ovuşturuyor. O iş bende. Hemen kazinosuna çekici, iyi giyimli, güzel ve yakışıklı grupiyeler yerleştiriyor. Kazinodaki bütün saatleri kaldırtıyor. Bütün pencereleri iptal ediyor ki içeridekiler saat mefhumunu kaybetsinler. Hava sıcaklığını ve havadaki oksijen oranlarını yorulmamanızı, uykunuzun gelmemesini sağlayacak şekilde düzenletiyor. Arkaya da uygun bir fon müziği koyduruyor. Garsonlara da oyunculara ikramda kusur etmeyin ne kadar alkollü içecek isterlerse de verin. Hatta içkileri bitince yenisini ister misiniz diye muhakkak da sorun diyor. Yani kısacası oyuncuların kaybederken hem kendilerini iyi hissetmelerini ve hem de beyinlerini kullanmamalarını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gayet iyi biliyor ki böylece en önemli silahınız olan beyniniz de etki altına alınır. Doğru karar verme mekanizmanız etkilenir ve gereksiz riskler almaya başlarsınız. Kazinolar sizlerin beyninizi kullanmanızdan asla hoşlanmazlar arkadaşlar. Oynayacaksanız asla uzun oynamayın, uygun ve dinlenmiş olabileceğiniz saatlerde oynayın ve asla da alkol kullanmayın. Ben şahsen alkol kullanıp kazanan oyuncu pek duymadım. Peki uyanık olduk, oyunları iyi takip ettik, beynimizin etkilenmemesini sağlayacak tedbirleri de aldık. Aldık da ne yapacağız? O oyunun daha evvel öğrendiğimiz temel stratejilerini uygulayacağız arkadaşlar. Kasa avantajı terimini tamamlayan olmazsa olmaz bir diğer terim de temel stratejidir. Strateji önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümü demektir. Bizim amacımız ise oyunları temel stratejilerine uygun olarak oynayarak kayıplarımızı en aza indirmek hatta kazanmaktır. Bu iki ayrılmaz terimin ilişkilerini ise şöyle tarif edebilirim. Bir oyunun kasa avantajı o oyun için uygulanacak temel stratejiye göre hesaplanır. Yani o oyunun oyuncunun en iyiliğine olan oyun tarzının ismi temel stratejidir. Ve bu temel strateji uygulandığında ortaya çıkan muhtemel kayıp veya kazanç oranına ise kasa avantajı denir. Ve unutmayalım ki bu kasa avantajı az evvel bahsini ettiğimiz büyük sayılar kanunu doğrultusunda uzun vadede muhakkak gerçekleşir. Peki eğer tamam da biz bu temel stratejileri nereden bileceğiz, nasıl öğreneceğiz diyorsanız işte her oyunun değişen kurallara uygun temel stratejilerini de size ben yani cebinizin mühendisi verecek yine arkadaşlar. Şimdi bu ikilinin ilişkisine bir örnekle bakalım. Örneğin Blackjack oynuyorsunuz. Krupiye size bir adet 10'lu ve bir adet de 9'lu dağıttı. Kendisinin açık kartı da 5'li. Yani sizin elinizde toplam 19 sayınız var. Krupiyenin de 5. Diyelim ki masanızın kuralları arasında surrender yani teslim olma seçeneği de yok. Yani 3 tane seçeneğiniz var. Kart almadan beklemek, kart istemek veya double down diyerek bahsinizi 2 misline arttırmak. İşte tam da burada bu oyunun temel stratejisine bakarsanız size vermeniz gereken kararı söyler. Kart isteme, böylece kal der. Eğer siz burada temel stratejinin aksine hareket eder ve kart isterseniz büyük ihtimalle kaybedersiniz. Çünkü as ve 2 dışında diğer 11 kart sizin yanmanıza sebep olur. Neden bunu anlattım? Blackjack'te diyelim ki %yarımlık bir kasa avantajı var. Yani eksi yönde. Bunu derken sizin bu oyunun temel stratejisine uyacağınızı varsayıyorum. Aksini yaparsanız yani örneğin Blackjack'te elinizde 19 sayı varken krupiyeden bir kart daha isterseniz bu oyunun kasa avantajı sizin için artık eksi %yarım değildir sevgili arkadaşlar. Çok daha yüksektir. Temel stratejiyi bilmeyen veya uygulamayan mantığına göre hareket eden oyuncuların Blackjack'te kasa avantajı eksi yönde 6-8 misli daha yüksektir. Temel Amerika'ya gitmiş, Las Vegas'a gitmiş. Kazinodan içeri girerken dışarıda görüyor. Hani orada böyle sigarayı bırakma ilanları gibi ilanlar var ya. Ne yazıyor? 1-800 gambler. Yani kumarı bırakma hattı. Kumar probleminiz varsa bizi arayın diyor.
Neyse Temel giriyor kazinoya, oturuyor blackjack masasına. Bir bakıyor ki elinde bir as bir yedili var, yani soft 18. Krupiyenin kağıdı ise 9'lu. Bakıyor, biraz düşünüyor. Çıkarıyor telefonu, kumarı bırakma hattını arıyor. Diyor ki benim diyor kumar problemim var. Elimde diyor bir as bir de yedili var. Krupiyenin kağıdı da 9'lu. Ne yapmalıyım bu durumda? Şaka bir yana, doğrusu neydi arkadaşlar? Aslında Temel'in kumarı bırakma hattını araması değildi doğrusu tabii. Doğrusu Temel'in blackjack temel stratejisini öğrenmiş olması veya yanında taşıyor olması idi. Yani yanında blackjack temel stratejisini taşıyabilirsin. Şimdi cebinizin mühendisi olarak ben size bizim coğrafyada sık kullanılan bir blackjack temel stratejisini hazırladım. Evet arkadaşlar, size hazırladım dediğim blackjack temel stratejisini şu an ekrana verdim. Birazdan büyüteceğiz. Daha büyük göreceksiniz bunu. Dikkat ederseniz böyle standart bir matrix tablo. Blackjack kasa avantajından bahsederken kasa avantajının eksi %0,5'la eksi %1,5 arasında değiştiğini söylemiştim. Çünkü değişik ülkelerde, değişik yerlerde değişik kuralları var, ondan değişiyor. Mesela nedir bunlar? Oyun kaç desteğiyle oynanıyor? Bu bir etken. Efendim surrender var mı? Surrender varsa early surrender mı, late surrender mı? Kartları böldükten sonra double down yapabiliyor musunuz? S17 mi? Yani croupier 17'yi bulduğu zaman duruyor mu? Biliyorsunuz diğer türünde soft 17 olduğunda, yani içinde as olduğu zaman croupier çekmeye devam edebiliyor. Bu iyi bir şey değil bizim için. Sonra aslara surrender'a müsaade ediliyor mu? Benim bu yaptığım örnekte buna müsaade edilmiyor. Tabii bir de şeyden bahsetmem lazım size. Blackjack oyunu Amerika'da bizdekinden farklı oynanıyor. Avrupa farklı, Amerika farklı. Amerikalılar Avrupa'da ve bizim yakın coğrafyamızda, Kıbrıs dahil oynanan Blackjack oyununa European No Hole Card ismini veriyorlar. Amerika'da croupier Blackjack oyununda herkese ikişer kağıdını veriyor, kendisine de 2 kağıt alıyor. Biri açık, biri kapalı. Halbuki Avrupa'da ve yakın coğrafyamızda bu uygulama böyle değil. Nasıl oluyor Avrupa'da? Croupier kendisine 2 kağıt değil, tek kağıt alıyor. Yani oyunculara 2'şer kağıt veriyor ama kendisine tek kağıt alıyor. Oyuncuların bütün kart alışverişleri bittikten bölüyorlarsa bölüyorlar, double down yapıyorlarsa double down yapıyorlar. Bütün bu işlemler bittikten sonra kendi kağıdını alıyor. Bu tabii oyuncu için iyi bir kural değil. Farkı nedir derseniz, Amerikan Blackjack'inde croupier kendi 2 kağıdını görüyor. Eğer Blackjack ise bende Blackjack var diyor. Ve dolayısıyla oyuncular split yapıp ilave para ödemiyor veya işte double down yapmıyor. Bunun önünü kesmiş oluyor. Yani kısacası croupier'in kendisine tek kağıt almış olması oyuncu için bir dezavantaj. Evet, şimdi tekrar bakalım tablomuza. Birazdan bu tabloyu büyüteceğim, daha kolay göreceksiniz. Tabloda gördüğünüz gibi değişik renklerde kareler var. Mesela neler var? Önce şuna bakalım. Üst tarafta bir row olarak croupier'in muhtemel açık kağıtların bütün ihtimalleri verilmiş. Yukarıdan aşağıya da oyuncunun bütün muhtemel kağıtları verilmiş. Nedir bunlar? Biraz açıklayalım. 17 ile 21 arası olursa. Bakın arkadaşlar, bu 2-8'den 17-21'e kadar bütün bunlar hard, kağıdın hard toplamları. Ne demek hard toplam? İçinde as yok demek. 16 görüyorsanız bu ya 10 ve 6 ya da 7 ve 9'dur. Biraz aşağıya iniyoruz. Aşağıda da soft eller, yani içinde as olan eller. Onlar sıralanmış. As 8, 9, as 7, as 6, yani soft 17. As 6 dediğimiz soft 17. As 4, as 5, as 2, as 3, 2 tane as. Onun altında da çiftler geliyor. Bakın 2 tane 10, 2 9, 2 8, 2 7, 2 6, 2 5, 2 4, 2 3, 2 2. Yalnız burada 10 ve 10 dediği arkadaşlar sadece onlular değil. Valede, kızda, papaz da onlu gibi sayılıyor. Değerleri 10 olduğu için siz isterseniz bir 10, bir papazı da 2 tane onluymuş gibi bölebilirsiniz. Tabii asla tasvip etmediğimiz ve son derece yanlış bir hareket. Şartlar ne olursa olsun onlar bölünmez. Şimdi tabii bu karelerde neler var? Niye bu değişik renkler? Ne oluyor derseniz, ben bu İngilizce terimleri Türkçeleştirmedim arkadaşlar. S, kırmızı gördünüz, stand. Zaten trafik lambalarındaki kırmızı gibi dur. Dur, yani kağıt alma, böyle bekle diyor. Ne demek peki? Bir tane uygulamasını yapalım. Şimdi diyelim ki croupier'in elinde altılı var.
Sizin elinizde de 16 var. Bu ikisinin çakıştığı kare şu kare oluyor. Burası kırmızı S. Kart alma, dur diyor. Hiçbir şey yapma. Bekle. Oyun sonucunu bekle. Ha, bu kazanırsın anlamına değil. Yapabileceğin en iyi hareket budur anlamına arkadaşlar. Peki bir yanına geçelim. Croupière'nin 7'lisi var. Sizin 16'nız var. Ne diyor burada da? Hit. Yani kağıt al diyor. Peki 9 ve 10'da böyle eflatun rengi 2 tane karemiz var. Ne diyor? Surrender. Yani teslim olmak. Yani ne demek? Croupière'nin 9'u varsa, sizin de elinizde 16 varsa surrender. Teslim olun eğer bu opsiyon veriliyorsa diyor. Onlu için 16, 15, 14 toplamlar için bu geçerli. As için niye yok? Çünkü bizim coğrafyamızda Croupière'nin açık kağıdı as olduğu zaman senin teslim olmana müsaade etmiyorlar da ondan arkadaşlar. Peki surrender, hit ve stand'e baktık. Biraz aşağı inelim. Şimdi burada iki harfliler var. Nedir iki harfliler? Burada DH var. Burada da DS var. Ne demek bunlar? Bunlar şu demek. Eğer müsaade ediliyorsa, böyle bir opsiyonun varsa büyük harfli olanı yap. Ona müsaade edilmiyorsa da küçük harfli olanı yap. Bir tane örneğine hemen bakalım. Mesela Croupière'nin kağıdı ikili, oyuncunun kağıdı 11, toplam 11 yani hard 11. İşte ne olabilir bu? 2 artı 9 olabilir, 3 artı 8 olabilir, 4 artı 7 olabilir, 5 artı 6 olabilir. Bunların hepsi hard 11. Diyor ki double yap. Kim istedi? Demek ki double yapacaksın. Eğer müsaade edilmiyorsa buna, bazı masalarda, bazı oyunlarda olabilir. Müsaade edilmiyorsa da kart al diyor. Bakın burada as 7 bir tek farklıdır diğerlerinden. Burada DH değil DS. Yani elinde soft 18 varsa, yani bir as bir de 7'li varsa, Croupière'nin 3, 4, 5 ve 6 açık kağıtlarına karşı arkadaş sen double yap diyor. Eğer double yapmana müsaade edilmiyorsa da stand, kağıt alma öyle dur diyor. Ne kaldı geriye? Split kaldı. Zaten yazmışım split diye arkadaşlar. Bütün ihtimaller burada var. Zaten tablonun altında da ben H eşittir hit yani kart al, stand, bekle, surrender, teslim ol, split böl, D double 2 misli, DH mümkünse double değilse hit, DS mümkünse double değilse hit. Zaten buraya da yazdım. Büyük harfi uygulayamıyorsanız küçük harfi uygulayın. Evet arkadaşlar, yani şimdi biz bu blackjack'in ıcığını cıcığını inceleyeceğiz. O konular gelecek. Bu kadar böyle basit bir temel strateji tablosuyla geçiştirilecek bir şey değil. Yani daha kompozisyonlar var, kart sayma var oğlu var. Evet, şu an daha fazla detaya girmeden size kasa avantajıyla temel stratejinin ilişkisi nedir konusuna açıklık getirmek için bir blackjack temel stratejisi verdim. Bunu verirken de bizim coğrafyaya uygun bir temel strateji hazırlayıp buraya koydum. Açıklamalarını da koydum. Zaten bu tabloyu da hem burada hem de blackjack konularının ekinde vereceğim arkadaşlar. İstiyorsanız download eder, bilgisayarınızda, cep telefonunuzda taşıyabilirsiniz. Hatta istiyorsanız print edip yanınızda da taşıyabilirsiniz. Evet, konuda şu an söyleyeceğim bunlar. Teşekkürler. Sizden gerçekten iki ricam var. Birincisi, eğer videoyu beğendiyseniz, devamlarının gelmesi konusunda da beni motive etmek istiyorsanız beğendim butonuna basmanızdır. İkinci ricam ise gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız ve bu tür videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanızdır. Bu iki ricamı kırmazsanız inanın çok mutlu olurum. Takdir edersiniz ki ben videolarım hakkındaki düşüncelerinizi sadece bu şekilde öğrenebilirim. Başka bir yöntemim yok maalesef. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili birçok şeyi öğreneceğinizden, dolayısıyla muhtemel zararlarınızı en aza indirebileceğinizden, hatta bazı oyunlar için geçerli olmak üzere kâra geçebileceğinizden ve bu oyunlarla ilgili şehir efsanelerin safsataları değil, doğrularını öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınız olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Benimle bu süreyi geçirdiğiniz için ve hatta abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.